Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hırkamızın ilk bölümünü paylaşmıştık. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Boy olarak 36 santim, en olarak da 50 santim. Gördüğünüz gibi benim elimdeki hırka large x large uyumlu. 22 motif olarak başlamıştık. Bunun 5+5'ini öne ayırıyorum. 10 tanesini arkaya ayırıyorum ve birer tane sağdan ve soldan bırakıp bunları da koltuk altı yapacağım. Yaka kesimi ve kol altlarını ördükten sonra arka kısmı dümdüz şekilde devam edeceğiz ve yakadan üst kısımdan birleştireceğiz. Ön parçalardan birini örelim. Birinci sırada 7 zincirimi çekerek başlıyorum. Orta kısma bir sık iğne örüyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. Modeli artık biliyorsunuz ama ilerlemede de yine defalarca anlatmış olacağım. Orta kısma sık iğne ördüm. 7 zincir, tepe noktasına sık iğne, 7 zincir, orta noktaya sık iğne, 7 zincir, tepe noktasına sık iğne, yine 7 zincir, orta noktaya sık iğne olarak sıramın sonuna kadar 5 dilimi bu şekilde örüyorum. Yeşil olan kısım koltuk altı olarak işaretliyorum. O da aklınızda kalsın, karıştırmamanız için. Son 7 zincirimi çektim. Orta noktaya sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekerek ikinci sırama başlıyorum. Yakanın ikinci sırası olduğunun da altını çizeyim. 8 sık iğne ilk 7 zincirlik boşluğuma. Buradan 5 zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer ip doladım. Örneği çevirdim. 5. boşluğun içerisine ilmeğimi çıkarttım. Tığdaki ilmekleri birer birer 2 sefer ördüm. Tığa 2 sefer yine ip doladım. İlk yaptığım sık iğnenin içine battım, ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 tekli ördüm. Tığda 4 ilmeğim var. 2 2 2 3 seferde ördüm ve üçgen köşe dönüşümü yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Zincir boşluğumun içerisine önce 7 tane sık iğne örüyorum. Sonra dönüş yaptığım sık iğnenin içinden batıyorum. Alttaki sık iğnenin içine batıyorum. Ve hepsini içinden ilmek kaydırarak toparlıyorum. Sonra bir sık iğne örüyorum. Devamındaki 7 zincirlik takip eden 2 boşluğum var. Her ikisine de 8'er tane sık iğne örüyorum. Buraya bir tam dilim yapacağım. Yarım dilimle başladım. Tam dilimle devam ediyorum. 8+8 sık iğnemi ördükten sonra yine 5 zincirimi çekip dönüş yapacağım. Tığa 2 sefer ip doluyorum. 5. boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Birer birer 2 sefer ilmekleri örüyorum. Bir sefer ip doladım. Karşı bölümde 4. boşluğa battım. 2 sefer 1+1, 3 sefer de 2 2 2 çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. Takip eden 4. boşluğa bu sefer ilmek kaydırıyorum. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Ve ilk boşluğun içerisine 7 tane sık iğne örüyorum. Direkt ikinci boşluğa geçiyorum. 7 sık iğne de buraya örüyorum. Ve böylece dilimimi tamamlamış oluyorum. İlmeğimi kaydırdım yine aynı şekilde. Sık iğne ile bitirdim. Şimdi burada tek tek dilimleri örmeyeceğim. Bakın 2 tane boşluğum var. Buraya birer tane dilim daha öreceğim. Köşe noktasına gelene kadar yine 3. dilimi de örüp toplamda 4 dilim oldu. Bir yarımım kaldı. Yarım başlamıştım. Yaka kısmında yarım var. Burayı örmeyeceğim ve yaka oyuntusunu burada bırakmaya başlıyorum. 3. sıraya 7 zincirle başlıyorum.
örgümü çevirdim. Tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim arası boşluğa sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim arasına sık iğne örüyorum. Yine bu şekilde koltuk altına kadar devam edeceğim. Model gördüğünüz gibi böyle birbirini takip eden ve aslında kolay ilerleyen. İlk baktığınızda zor görünüyor ama şuradaki yarım dilime kadar devam edelim. Son 7 zincirimi de başlangıçtaki sık iğnenin içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeni sırama başlıyorum. İlk 2 7 zincirlik boşluklara 8 artı 8 sık iğne örüyorum. Bu sıraya tam dilimle başlayacağım. Sıra sonunda yine yarım dilim atlayarak yaka kesimine devam edeceğim. İkinci 8 sık iğnemi bitirdim. Ve buradan yine 5 zincir çekerek örgüyü çeviriyorum. Tığıma 2 sefer ip doluyorum. 5. boşluktan ilmek çıkartıyorum. 1 artı 1 ilmek ördükten sonra yine tığıma bir sefer ip dolayıp karşı taraftaki 8 sık iğnenin dördüncüsüne batıyorum. İlmeği çıkartıyorum. 1 artı 1, 2 artı 2 şeklinde yine ilmekleri örüyorum. 5 zincirimi çektim. Dördüncü boşluğa ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örneği çevirdim. İlk boşluğa 7 sık iğne, ikinci boşluğa 7 sık iğne örüp sonrasında yine dönüş yaptığım sık iğne ve altta kalan yine sık iğneden ilmeğimi kaydıracağım ve dilimimi tamamlayacağım. Bakın bu şekilde 2 sık iğnenin içerisine ilmeği kaydırdım, sık iğne ördüm. 7 zincirlik boşluğa geçtim. Önce 8 tane sık iğne örüyorum. Devamına yine 8 tane sık iğne örüyorum. Ve buradan ikinci dilimi de tamamlıyorum. 4 tam dilim öreceğim. Turuncu ayıracı da yaka kısmına takacağım. Tekrarlayacak olursam turuncu ayıraç yaka, yeşil ayıraç koltuk altı olacak burada. Şu bölüme kadar dilimleri örmeye devam ediyorum. Bakın 1 2 3 dördüncü dilimi öreceğim ve yarım dilim yine burada kalacak. 5 zincir çektim. 2 sefer ipimi doladım. 5. boşluktan ilmek kaydırdım. 1 artı 1 ördüm. Tığ ip doladım. Karşı boşluklarda dördüncüye ilmek kaydırdım. Önce 1 artı 1 sonra 2 artı 2 şeklinde ördüm. 5 zincir çektim. Dördüncü boşluğa ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Örgüyü çevirdim. 7 sık iğne artı 7 sık iğne örüp burada bakın yine ilmek kaydırmamı yaparak sırayı bitireceğim. Kalan yarım dilimi örmeyeceğim burada. Siz yaka açıklığını ne kadar isterseniz buradaki yarım dilimleri eksiltmeyi o kadar arttırabilirsiniz. Son ilmeğimi kaydırdım. Birinci dilimde yarım, ikinci dilimde yarım eksiltme yapmış oldum. 7 zincirle 5. sırama başlıyorum. Tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim arası boşluğa sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Tepe boşluğuna sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum.
2 dilim arasına sık iğne örüyorum. Bu şekilde yine koltuk altına kadar devam ediyorum. Koltuk altına geldim. Yine bakın burada ilk sık iğnenin içine sık iğne ördüm. Burada ne yapacağım? Yine koltuk altından yarım dilimle başlayacağım. 6. sırama bir zincir çektim. 7 zincirlik boşluğun içerisine 8 tane sık iğne örüyorum. Sekizinci sık iğneden sonra 5 zincirimi çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Ta 2 sefer ip dolayıp önce 5. boşluğa ilmeğimi çıkartıyorum. 2 sefer 1 artı 1 ördüm. Ta 2 sefer ip doladım. Başlangıçtaki sık iğnenin içine battım. 1 1 1 3 sefer ördüm. 2 2 2 3 sefer ördüm. Yarım dilimimi örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum. Zincir boşluğun içerisine 7 tane sık iğne örüyorum. Dönüş yaptığım sık iğneye geldiğimde de önce bu sık iğnenin içine batıyorum. Sonra alt tarafta dilim tepesindeki sık iğneye batıyorum. İlmekleri kaydırdım. Son 2 ilmeği de bir seferde ördüm. Devamında bakın 1 2 3 tane tam dilimim var. 3. tam dilimi yine birlikte örelim. 5 zincirimi çektim. Tığımı 2 sefer ip doluyorum. 5. boşluktan ilmek çıkartıyorum. 1 artı 1 ilmeklerimi örüyorum. Bir sefer ip doluyorum. Karşı kenarda 4. boşluğa battım. 1 artı 1 2 artı 2 şeklinde ördüm. 5 zincir çektim. 4. boşluğa ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. 7 artı 7 sık iğne örüyorum. 7. sık iğneden sonra başlangıç sık iğnesi ve alttaki tepe noktasındaki sık iğneden ilmeğimi kaydırıyorum. Kalan 2 ilmeği bir seferde örüp dilimimi yine tamamlıyorum. Ve burada yine kalan yarım dilimi atlıyorum. 7 zincir çekerek dönüyorum ve 7. sırama bu şekilde başlıyorum. Tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim arasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim arasına yine sık iğne örüyorum. Bu şekilde koltuk altına kadar devam ediyorum. Her sırada dilim sayım azalıyor. Son 7 zincirimi çektim. Başlangıç sık iğnesinin içine battım. Bir sık iğne ördüm. Bir zincirle 8. sırama başlıyorum. Tam dilimi öreceğim yine. 8 artı 8 sık iğnemi örüyorum. Ve tam dilimimi oluşturacağım. Burada bakın 3 tane tam dilimim var. Bunları örelim, sıra sonuna kadar gelelim. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Dilim sonu ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra normalde burada 7 zincir yapıp yarım dilimi atlıyordum. Bu sefer ne yapıyorum? Alt sıradaki 7 zincirlik atladığım kısma yine 8 tane sık iğnemi örüyorum. Yine buradan bakın ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve 9. sırama 7 zincir çekerek başlıyorum yine. Buradaki eksiltmeyi
2 sefer yapmış oluyorum. Siz burada yine yarım dilim atlayıp yapabilirsiniz. Sonra 7 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne. Yine koltuk altına gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Görüntüye bakalım. Son 2 7 zincir sık iğnemi yapacağım. Ve koltuk altına gelmiş olacağım. Şimdi burada yarım dilimle başlayıp sonra 2 tane tam dilim öreceğiz ve yaka bölümüne geleceğiz. Yaka bölümüne geldiğimizde ikinci tam dilimde sık iğne ile kaydırmamı yapıyorum. Kalan 7 zincirlik bölüme önce 8 tane sık iğne örüyorum. Buradan sonrasını düz öreceğiz. 5 zincir çekiyorum. Tığa ip doluyorum. Bir sefer doluyorum. Çevirdim. Dördüncü boşluğa ilmek kaydırdım. Bir tane üçlü trabzan ördüm. 5 zincir çekiyorum. Yine dördüncü boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa 7 tane sık iğne örüyorum. Ve üçlü trabzanın tepe noktasına da yine bir sık iğne örüp sırayı bitiriyorum. 7 zincir çekiyorum. Ve burada ne yapacağım? Yine 7 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne şeklinde devam edeceğim. Şimdiden sonrası dediğim gibi başlangıçta yaptığımız gibi düz örüyorduk hatırlarsanız. Omuz yüksekliğini istediğiniz bölüme kadar her iki taraftan bir sırada yarım yarım, bir sırada 3 tam dilim şeklinde öreceğiz. Diğer yakayı aynı şekilde devam edip arka bölümde kalan 10 tane dilimi de aynı boyuta gelene kadar örmeye devam ediyorum. Omuz birleştirmelerini sırt kısmından yapacağım. Ön bölümleri 3 tam dilim olacak şekilde ördüm. Sık iğne sırasına, dilim sırasına kadar ördüm. Sırt kısmında da 7 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne örüp aynı bölümdeki sıraya kadar. Bakın ilk dilimimi ördüm, bir zincir çektim. Bir sık iğne ördüm dilimin içine ve yaka kısmında karşılık gelen ilk sık iğnenin içine batıyorum. Şu şekilde göstereyim. Sık iğneleri karşılıklı birleştirerek öreceğim. İlmeği içinden kaydırdım. Zincirin içerisine bir ilmek ördüm. Yine sık iğne ördüm. Karşılık gelen sık iğnenin boşluğuna battım. İlmek kaydırdım. Zincirin içine üçüncü sık iğnemi ördüm. Karşı dilimdeki sık iğneden ilmek kaydırdım. Zincirin içine sık iğne ördüm. Karşı dilimden yine ilmek kaydırdım. Sık iğne ördüm. Karşılık gelen sık iğneden ilmek kaydırdım. Sık iğne ördüm. Karşı gelen sık iğneden ilmek kaydırdım. Son sık iğnemi ördüm. Toplam 7 tane. Son sık iğneden ilmek kaydırdım. Ne yapıyorum? İkinci 5 zincirlik bölüme geçiyorum. Birinci sık iğnemi ördüm. Karşı gelen kısımdan ilmek kaydırdım. İkinci sık iğnemi ördüm. Karşı sık iğneden ilmek kaydırdım. Üçüncü sık iğnemi ördüm. Karşı sık iğneden
ilmek kaydırdım. Bu şekilde 7 tane toplam yine sık iğnelerimi örüp karşılıklı ilmek kaydırarak tamamlıyorum. Sonrasında yine normal örer gibi başlangıç sık iğnesi ve tepe noktasındaki sık iğne ilmek kaydırma işlemini yapacağım. Elimden geldiğince sade anlatmaya çalışıyorum ama hızlı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa buraları yavaşlatarak izleyin lütfen. Ya da yorumlar kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi ikinci dilimin olduğu kısma geldim. Yine birlikte devam edelim. Burayı da istiyorum. 8 sık iğne örüyorum. İkinci zincir boşluğuna yine 8 sık iğne örüyorum. Bir yandan da ipi saklıyorum ben. Sık iğnelerimin altına. Sonra yine 5 zincirimi çekiyorum. Tığıma 2 sefer ip doluyorum. 5. boşluğa batıp 1+1 örüyorum. Tığa tekrar ip doluyorum. 4. boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra 1+1 sonra 2+2 şeklinde örmeye devam ediyorum. Sonra yine 5 zincir çekiyorum. 4. boşluğa batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ilk sık iğnemi yapıyorum ve karşı dilimdeki ilk sık iğneden ilmek kaydırıp ikinci dilimi de birleştirmeye başlıyorum. Boşluğa sık iğne örüyorum. Karşıdan ilmek kaydırıyorum. Boşluğa sık iğne örüyorum. Karşıdan ilmek kaydırıyorum. Bu taraftaki dilimi de yine 7+7 sık iğne ve karşı dilime ilmek kaydırma şeklinde tamamlıyorum. 3 dilimim vardı omuz kısmında. Ön yakadaki 3 dilimi arka bölümle birleştiriyorum. Sonra arada kalan dilimleri yine normal şekilde öreceğim. Herhangi bir yere birleştirme yapmadan. Ve son kalan yine 3 dilimi de diğer omuzun üstüyle birleştireceğim. Bakın bu şekilde normal örer gibi devam ediyorum. Sonrasında da kol kısımları örmeyi birlikte yapalım. Kollar yine döne döne örülecek. Orada da ufak bir püf noktası var. Sıra geçişlerini yaparken yine kolaylıkla uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Sonuç gerçekten çok şık oldu. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Umuyorum sizler de keyifle örmeye devam edersiniz ve keyifle kullanırsınız ürünlerinizi. Buradaki dilimi artık tekrar anlatmıyorum ama görsel olarak bakmak isteyenlere yukarıya sayıları da yazdım. Çünkü artık defalardır bu dilimleri nasıl ördüğümüzü anlattım. Yaka bölümü böyle biraz oymalı olacak. Burayı tamamlayalım. Ve artık kol bölümlerine geçelim. Kolları da yine birinci sıra, ikinci sıra şeklinde üst kısma yazıyor olacağım. Oradan da rahatlıkla takip edebilirsiniz.
Şimdi burada kol açıklığı herkesin farklı olacağı için birebir ölçü vermiyorum ama gördüğünüz boşluklarda toplam 11'in katları olacak şekilde sık iğne örmenizi istiyorum bu bölümde. Her bir dilime çünkü 11 tane sık iğneye ihtiyacımız var. Dilediğiniz gibi ayarlamayı yapabilirsiniz. Boşluklardaki sık iğne sayılarını. 11'in katları olacak şekilde sık iğnemi örüp sıramı bu şekilde tamamlayacağım ve üzerine model kurulumuna başlayacağım. Toplamda 9 tane oldu benim dilim sayım. Ördüğüm omuz yüksekliğinde ama dediğim gibi daha küçük de örebilirsiniz bu kısmı, daha büyük de örebilirsiniz. O yüzden tam bir sayı vermem. Örgü ürünlerde özellikle bu bölümlerde çok uygun olmayabilir. Mantığını anlattığımda siz istediğiniz sayılara göre bunu ayarlayabilirsiniz kolaylıkla. Sık iğnelerimi 11'in katları tamamlıyorum. Başlangıç sık iğneme ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne daha örüp 5 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. 5. boşluğu sayıyorum. 5. boşluğa battım. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Ta 2 sefer ip dolarsanız daha yüksek duracaktır, daha güzel duracaktır. O yüzden ipi 2 sefer dolamanızı tavsiye edebilirim. Yine 5 zincirimi çektim. 5. boşluğa bir sık iğne ördüm. Yine 6. boşluğa sık iğne ördüm. 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer ip doluyorum. 5. boşluğa batıyorum. 2 2 2 bitirip uzunca bir üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 5. boşluğa sık iğne örüyorum. 6. boşluğa sık iğne örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Yine 5. boşluğa tığıma 2 sefer ip dolayıp bir üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. 5. boşluğa sık iğne örüyorum. Yan tarafa yine sık iğne ördüm. Bu şekilde dilimlerimi sıra sonuna kadar oluşturuyorum. En son olarak tığa 4 sefer ip doluyorum. Başlangıçtaki sık iğnemin içine batıyorum ve ikişerli gruplar halinde bunları örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Oluşan ilk boşluğa 7 tane sık iğne örüyorum. 2 sık iğnenin ortasına yine sık iğne örüyorum. 7 zincirlik boşluğa 7 tane sık iğne örüyorum. Yan taraftaki 7 zincirlik boşluğa 7 sık iğne örüyorum. 2 dilim arasındaki 2 sık iğneye yine bir tane sık iğne örüyorum. Tüm dilimlerimde aynı işlemi uyguluyorum bu sırada. 7 sık iğne, 7 sık iğne, 1 sık iğne, 7 sık iğne, 7 sık iğne, 1 sık iğne. Tıpkı başlangıçta yaptığımız gibi dilimlerimizi oluşturuyoruz. Sıranın sonuna kadar da bu şekliyle örüyorum. Sona geldiğimde direkt ilmek kaydırıyorum. 4. sıraya 7 zincir çekerek başlıyorum. Dilim ortasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum.
tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim ortasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Tepe noktasına sık iğne örüyorum. 7 zincir çekiyorum. Dilim ortasına sık iğne örüyorum. Ve yeni dilimlerimi örmek için tabanları oluşturmuş oluyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. Son 7 zincirimi başlangıç sık iğnenin içine ilmek kaydırıyorum. İlk boşluğa 8 tane yine sık iğne örerek yeni sırama başlıyorum. İkinci 7 zincirlik boşluğa da yine 8 tane sık iğne örüyorum. Beş zincir çekiyorum. 2 sefer ip dolayıp örgüyü çeviriyorum. 5. boşluğa ilmek kaydırıyorum. 1+1 ördüm. İpimi doladım. 4. boşluğa battım. İlmek kaydırdım. 1+1, 2+2+2 şeklinde kalan ilmekleri ördüm. 5 zincir çektim. 4. boşluğa ilmeğimi kaydırdım. 1 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ve ikinci boşluklara 7'şer tane sık iğne örüyorum. İlk dilimimi oluşturmuş oluyorum. Dilimi alt sırayla bağlantısını sağlamak için de önce ilk döndüğüm sık iğnenin içinden, sonra da tepe noktasındaki sık iğnenin içinden tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. Tığda kalan 2 ilmeği de sık iğne şeklinde örerek dilimin bağlantısını bu şekilde yapıyorum. Sonrasında yine her bir boşluğa dilimler oluşturarak sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Sık iğne çalışılan bir model olduğu için el oyalayıcı görünebiliyor ama dediğim gibi e, her iki sırada ilerleme büyük olduğu için kolaylıkla modeli bitirebileceksiniz. Daha kalın iplerle örerseniz de çok daha kısa sürede hırkanızı bitirmiş olacaksınız. İkinci dilimi de sık iğnelerini yapıp tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. En son ilmek kaydırmamı da yapıyorum. 7 zincir tepe noktasına sık iğne, 7 zincir dilim arasına sık iğne, 7 zincir tepe noktasına sık iğne, 7 zincir dilim arasına sık iğne. Yine bu sıradaki sayılarımız bu şekilde.
Püf noktası en son kısmı bağlarken geliyor. En baş dilimleri oluşturduğumuz gibi tığa ip sarıp orada uzun bir şerit oluşturacağız. Sıra sonuna gelelim ve sıranın sonunda son yarım dilimi tığa 4 sefer ip dolayıp başlangıç noktasına ilmek kaydırdıktan sonra ikişerli gruplar halinde ilmekleri çıkartarak yapıyoruz. Bir zincir çekip boşluğa 8 tane sık iğne örerek yeni dilimimizi oluşturmaya başlıyoruz. Dilim mantığı yine aynı. Boşluklara 8 artı 8 sık iğnemi örüyorum. 5 zincir çekip tığa 2 sefer ip dolayıp örgüyü çeviriyorum. Önce 5. boşluğa batıp ilmek çıkartıyorum. 1 artı 1 ilmeği ördükten sonra tığa ip dolayıp karşı taraftaki 4. boşluktan yine ilmek kaydırıyorum. Çıkardığım ilmeği 1 artı 1 örüp tığda kalan ilmekleri de 2 artı 2 şeklinde bitiriyorum. Sonra yine 5 zincir çekiyorum. 4. boşluğa ilmek kaydırıyorum. Örgümü çevirip bir zincir çekerek boşluklara 7 artı 7 sık iğne örüyorum. Döndüğüm noktadaki sık iğnenin içine batıyorum. Alttaki tepe noktasını sık iğnesinin içine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Kalan 2 ilmeği bir seferde sık iğne şeklinde örüp dilimimi tamamlıyorum. Kolun yapımı bu şekilde. Bir sırada 7 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne, bir sırada dilimleri oluşturuyoruz. Zincirleri oluştururken de son yarım dilimde tığa 4 sefer ip dolayıp 2 artı 2 olacak şekilde çıkartıyoruz. Ben istediğim boyutta bıraktım. Son sırada da ilmek kaydırma yapıyorum. Sadece bakın her bir ilmeğin içerisinden ilmeği kaydırıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yaka bölümünde de bir sıra sık iğne geçtim. O hani belirli bir sayısı yok açıkçası. Her boşluğun içerisine sık iğneler örüp sık iğne olan kısımların üzerinde yine sık iğne geçtikten sonra yine burada yaptığım gibi ilmek kaydırma yaptım. Burayı size bırakıyorum. İsterseniz lastik örebilirsiniz, isterseniz hiçbir şey örmeden bırakabilirsiniz. Ben bir sıra sık iğne ve bir sıra ilmek kaydırma geçip o şekilde bıraktım. Ve nihai halini de birazdan göstereceğim. İlmek kaydırmaları da başlangıçta yaptığımız ilmeğin içerisinden en son kaydırıp ipi kopartıp saklayarak bitiriyoruz. Bitiş kısımlarını sizin hayal gücünüze bıraktım. Görüntü bu şekilde, bakın. Ve hırkamın nihai hali de böyle. Umarım beğenip sizler de uygular ve keyifli günlerde giyersiniz. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.